Herkese selam dostlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün nereye geldim? Bugün Prag'da Petschin Tepesi denilen bir yere gideceğim. Kısacası Prag'daki Paris Eiffel Kulesi diye geçiyor bu. Bugün beraber oraya gideceğiz. Bayağı uzun bir yürüyüş yolu var ve oradan yürüyeceğim. Tabii bu esnada bazı güzel yerler size göstereceğim. İlk olarak şu ileride bir savaşçı asker heykelleri var. Oradan başlayacağız. Oraya size göstereceğim ve ayrıca bu yol boyunca bayağı bir tarihiyle iç içe olacağız. Tarihi derin bir yer olarak geçiyor burası. Özellikle şu an size göstereceğim bu asker heykelleri bir. Sonrasında Petschin Tepesi'ndeki bu Eiffel Kulesi. Bu ikisinin tarihini de size anlatacağım videoda. Hadi başlayalım o zaman. Let's go. Şimdi bakın burada sonuna kadar insan figürleri var. Bakın ilki neredeyse sapasağlam haldeyken her gittikçe bu bronz insan heykellerinin giderek parçalandığını görüyorsunuz. Burada biraz daha parçalı halde. Burada bir eli kopmuş şekilde, bir kolu kopmuş şekilde şurada. Gidelim. Bakın yukarıya her çıktıkça daha da fazla parçalandığını görüyorsunuz. Uzuvlar gitti. Burada daha da parçalandı. Ve burada ise hemen hemen tüm vücudu paramparça olmuş. Ve en sonunda ise şöyle. Sadece ayağı kaldı. ...1948 ile 1989 arasındaki komünist rejim döneminde insanların kimliklerinin, özgürlüklerinin, hayatlarının nasıl tahrip edildiğini göstermek için yapılmış anıtlar bunlar. Açıkçası çok yabancı kalmadım bu duruma. Neyse, hadi yolculuğumuza devam edelim. Buradaki heykellerin hikayesi de bu. Anıtların heykeltıraşı Olbram Zovek'tir ve bu anıt 2002 yılında gösterime açılmıştır ve o günden beri de turistlerin, daha doğrusu burası hakkında detaylı araştırma yapan turistlerin uğrak noktası burası. Şimdi buradan size çevreyi göstereyim. Bakın şöyle, şu şekilde. Heykel hemen şu tarafta kaldı. Ben ise buradan dümdüz yukarı çıkacağım ve yavaş yavaş bu Petschin Tepesi'ne doğru gideceğim. Hadi beraber Petschin Tepesi'nin tarihine bakalım. Bugün Petschin olarak bildiğimiz tepe, Prag'ın en eski yerleşim bölgelerinden birinin yanında bulunuyordu. 11 ila 13. yüzyıllarda burada yoğun ormanlar vardı. Şehrin büyümesiyle birlikte tepenin yamaçlarında taş ocakları açıldı. Prag'ın birçok tarihi yapısında kullanılan taşların bir kısmı bu bölgeden çıkarıldı. Kral 4. Charles dönemi 1300'ler. Prag Avrupa'nın başkentlerinden biri oluyor. 4. Charles, Prag'ı Avrupa'nın en önemli şehirlerinden biri haline getirmeye çalışıyordu. 1360'larda savunma amacıyla Petschin çevresine surlar yapıldı. Bunlar günümüzde açlık duvarı olarak bilinen yapıların başlangıcıdır. Neden bunlara açlık duvarı deniyor? 1361 yılında kıtlık yaşanırken kral işsiz halka gelir sağlamak amacıyla duvar inşaatını başlattı. İnsanlar çalıştı, ücret aldı. Bu yüzden halk arasında bu yapı açlık duvarı olarak anılmaya başlandı. Ve bir dönem bu şekilde süre geldi derken 1800'lerde Petschin artık askeri önemini kaybetmişti. Şehir büyüdükçe burası gezinti alanına dönüştü. Bahçeler yapıldı, ağaçlar dikildi. Praglılar hafta sonları burada yürüyüş yapmaya başladı. Bugünkü romantik Petschin görüntüsünün temeli bu dönemde atıldı. Derken gelelim Petschin Kulesi'nin inşasına. 1. Paris Dünya Fuarı'nda yani tamamlanan Eiffel Kulesi'nde tüm Avrupa'nın konuştuğu yapı haline geldi. O dönem birçok Çek mühendis, gazeteci ve turist Paris'i ziyaret etti. Kule onları büyüledi. Prag'a döndüklerinde şu fikir ortaya çıktı. Prag'ın da kendi seyir kulesi olmalı. Bu fikir özellikle Çek Turistler Kulübü tarafından desteklendi ve Petschin Kulesi'nin projesi başlıyor. Çok hızlı bir şekilde karar alındı. 1890 yılında proje onaylandı. Amacı ise Prag'ın yeni simgesini yaratmak ve 1891 jübile sergisine yetişmek. İnşaat inanılmaz hızlı ilerledi. Yaklaşık birkaç ay içinde kule yükselmeye başladı. 1891 yılında kule tamamlandı. Kule yaklaşık 63,5 metre yüksekliğine ulaştı. İnsanlar ilk kez Prag'ı bu yükseklikten izleyebildi. Dönemin gazeteleri kulenin açılışını büyük haber olarak verdi. İlginç bir detay olarak Eiffel Kulesi 330 metre civarında, Petschin Tepesi ise sadece 63,5 metre. Ama Petschin Tepesi'nin yüksekliği nedeniyle manzara etkisi beklenenden çok daha büyüktü. Bu yüzden halk ona Prag'ın Eiffel Kulesi demeye başladı. Her şey tamamdı ama bir sorun vardı. İnsanlar tepeye nasıl çıkacaktı? Çözüm olarak 1891 yılında Petschin fünikülleri inşa edildi.
Bu sistem bugün de çalışıyor. Açıldığı dönemde modern mühendislik harikalarından biri olarak kabul ediliyordu. 20. yüzyıl sıralarında kule 1. Dünya Savaşı'nı gördü. Çekoslovakya'nın kuruluşunu da gördü. Nazi işgalini gördü. Komünist dönemi gördü. Kadife devrimini gördü. Prag değişti. Rejimler değişti. Ama kule ayakta kaldı. Günümüzde ise bugün her yıl yüz binlerce kişi Petçin'e çıkıyor. Zirveden görülen yerler ise Prag Kalesi, Charles Köprüsü, Prag nehirleri ve Eskişehir meydanları ve tüm Prag panoraması görünüyor. Gördüğünüz gibi buradan teleferik yukarıya doğru çıkıyor, yukarıya kadar, ama ben yürüyerek gideceğim buradan. Şimdi ben buradan yolu uzatacağım. Kısa yoldan gitmek istemiyorum. Biraz yürümek istiyorum. Bakın hemen karşıda da harika bir manzara var. Yol boyunca bu şekilde manzarayla gidiyoruz. Prag'ın herkes kulelerinden, köprülerinden, tünellerinden, bu astronomik saat kulesinden, bu Charles Köprüsü'nden ve bu tarzdan bilindik yerlerden bahsederken ben sizi daha farklı bir yere götüreceğim. Çok fazla insanların bilmediği, daha doğrusu buraya gelen turistlerin bilmediği bir yere sizi götüreceğim. Hani herkes diğer meydanlardan, sokaklardan, taş evlerden, tarihi yapılardan bahsederken ben sizi çok farklı bir yere götüreceğim. Çok güzel bir yürüyüş yolundayım şu anda ve halen de yürüyorum. Hani tabii bu yürüyüşümün daha başlangıcı. Dahası da var. Bugün sakin olduğu için, yani hafta sonu olmadığı için özellikle seçtim. Çok fazla kalabalık olan ortamlarda çekim yapmayı açıkçası sevmiyorum. O yüzden bugünü tercih etmeyi daha çok istedim. Ve hava da aslında güzel. Bugün yağmurlu gösteriyor. Bu anıtta da yazıldığı gibi Çek şairi ve yazarı Karel Hynek Mácha anılıyor. Kendisi 26 yaşında öldü. Çok erken yaşta ölmesine rağmen Çek kültürü üzerinde kalıcı bir etki yaratmıştır. Burada Çek edebiyatının en önemli romantik şairlerindendir. Hatta en önemlisi de diyebiliriz biz buna. Allah aşkınıza şu yolların güzelliğine baksanıza ya. Ne kadar da güzel. Bakın insanlar yukarı çıkıyor. İnsanların seslerinden olmasa kuş seslerini daha net duyacaksınız. Bir kere gelin derim. Mutlaka gelin buraya. Şurada bir oturayım da iki çift laf edek bari. Açıkçası çoktandır içerik çekmiyorum. Bunun sebebi arkadaşlar, bir aydan fazladır babaannem hastanede ve durumu pek iyi değildi. O yüzden açıkçası pek video çekecek motivasyonum yoktu. Bir aya kadar video çekemedim ve açıkçası benim için bu hayatta en önemli şeylerden birisi olan YouTube'a biraz ara vermek zorunda kaldım. Ama tekrardan başladım. Bu arada babaannemin durumunu soracak olanlar için söylüyorum. Sizlere ömür. Vefat etti. Kendisi bugüne kadar beni bu yaşa getirdi. Bugüne kadar benim için bayağı emek sarf etti. Bayağı çabaladı. Beni hiçbir şekilde diğer çocuklarından veya torunlarından ayırt etmedi. Tam tersine çok sevdi. Yetişemedim ona. Sağlık olsun, hayırlısı olsun, kader diyelim artık. Buradan ona bolca sevgilerimi gönderiyorum. Mekanı cennet olsun. Her şey için teşekkür ederim nene. Artık YouTube'a tekrardan bir start verdiğime göre şu anda birkaç video gelecek Prag hakkında ve merak ettiğiniz bir şey olursa mutlaka bana söyleyin bunu ki ben de videolarımda bunlara yer verebileyim. Ben şahsen bugüne kadar gerçekten birçok yer gezdim. Ben Prag kadar sanatla iç içe olan bir yer görmedim. Arkadaşlar hangi sokağında, hangi yerinde yürürsem yürüyeyim her zaman illaki bir tabloyla, bir heykelle karşılaşıyorum yani. Sanatla ilgili çok fazla unsura yer verilmiş Prag'da. Zaten yukarıda birazdan gideceğimiz bu Prag'daki bu Petçin tepesinde olan bir kule var. Eyfel Kulesi'nin tıpkısı zaten zamanında buradaki Çek mimarları, daha doğrusu buradaki Çek mühendisleri Paris Eyfel Kulesi'nin yapım yılında 1891 yılında Eyfel Kulesi yapıldığı zaman yapıldığı ilk sene, daha doğrusu sergilendiği ilk yıl bu Çek mühendisler Eyfel Kulesi'ni görünce oradan etkilenip biz de aynısını yapabiliriz, biz niye yapmayalım diye bir girişimde bulunmuşlar. Bunlar tabii ki de Çek mühendislerinin mimarilerinin ne kadar ileri seviye, ileri derecede olduğunu göstermek için yaptıkları bir girişimdi ve çok da başarılı olmuş bence. Ben geçen günlerde gittim. Gerçekten Paris Eyfel Kulesi'nin neredeyse aynısı. Uzunluğu da 63 metre uzunluğunda. Oraya biletle giriş yapabiliyorsunuz. Fiyatı asansörle 500, normal kendiniz yürürseniz galiba 250 veya 300 öyle bir şeydi. Ben bakacağım duruma göre. Eğer bugün girişi açıksa kuleye çıkıp size manzarayı göstereceğim. Çünkü manzarada Prag'ın hepsi ayaklarınızın altında. Hadi yolculuğumuza devam edelim o zaman. Bakın arkadaşlar, burası da büyücünün evi dedikleri bir yer. Yani içeride gerçekten çok değişik tablolar vardı. Hep böyle şeytani çizimler tarzından çizimler vardı. Bunların hepsinin ressamı bir kişi. Zaten kendisiyle de geçen günlerde tanıştım. Geçen gün gittiğim zaman içeriye girdik. Girişi 250 krondu. Geçen verdim, açıkçası bugün vermek
görmek istemiyorum. Yakında burada video çekeceğimi bildiğim için oradaki videoları geçen sefer içeri girdiğim zaman çekmiştim. Şu anda da zaten onları görüyorsunuz. O ressamın kendisi orada yaşıyor ve yani anladığım kadarıyla daha doğrusu orada yaşıyor ve sürekli çizim yapıyor. İçerisi dolu resimde. Hepsini kendi çiziyor ve çizmeye de devam ediyor. Adam çizmekten sıkılmıyor ve gerçekten içeride tablolardan adım atacak yer yoktu. Ona rağmen adam halinde çiziyor. Tabii belli bir ücret karşılığında da satıyor. Evinin yeri de gerçekten baya güzel bir konumda. Bakın burada da çok güzel bir kafe var ve insanlar daha çok burayı düğün için kullanıyor. Çünkü direkt Prag'ın bu güzel manzarası, özellikle o katedralinin manzarasında düğün yapmayı çok seviyorlar ve bence buranın düğün yapmak için kirası aşırı pahalıdır. Size şimdi manzarayı göstereceğim. Nasıl bir yerde düğün yaptıklarına kendiniz bakın. Evet, geldik şimdi son parta. Az kaldı. Şimdi şöyle bir 1-2 dakikalık yürüyüş mesafesi kaldı. 1-2 dakika sonra oradayız. Orada çok güzel bir gül bahçesi var ve son olarak Prag Eiffel Kulesi'ni göreceğiz. Gidelim. Şans eseri yağmur başladı. Bu yağmurda elimden geldiğince size göstermeye çalışacağım veya yağmurun dinmesini bekleyeceğim. Evet, bakın son olarak buraya kadar geliyor. Şu anda bakın halatlar halen de çalışıyor durumda. En sonunda ise şurada, şöyle yakınlaştırayım, şurada duruyor. Oradan sonra Eiffel Kulesi. Şimdi Eiffel Kulesi'nin oraya geldim. Bir bakalım, çok güzel bir yer gerçekten. Bakınca ben Paris'teki Eiffel Kulesi'ni de gördüm. Gerçekten çok benziyor arkadaşlar. Aşırı benziyor. Tek farkı biraz daha küçük. Girişi şöyle arkadaşlar. Çok güzel bir girişi var. Şuradan size göstereyim. Göstermem gereken her şeyi. Bakın şuradaki güllere baksanıza, ne güzel koku. Bunların kokusu gerçekten ta yanıma kadar geliyor. Komple burası gül bahçesi arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Evet dostlar, bugünkü videonun sonuna geldim. Bir kusurum olmuşsa affola, kusura bakmayın. Çünkü bir aydır kameralardan uzağım ve bunun acemiliği var biraz üstümde. Ve ayrıca hava da kötü. Hava durumu çok da iyi değil ve bu yüzden çok da rahat çekim yapamıyorum. Elimden geldiğince videoyu güzelleştirmeye ve daha iyi bir şekilde bilgilendirici hale getirmeye çalıştım. Her şey için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.